Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Şöyle az bir ince bir ip. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir bebe yünü kullanacağım. Bugünkü modelimizde kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İster ana model olarak, ister örgülerinizde lastik olarak kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Bu modelden ister ana model ister örgülerinizde lastik yapabilirsiniz. Evet, şöyle sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar devam ettim. Bir ters ilmekle bitirdim. Artı bir eklememin sebebi bu arkadaşlar. İki başta da ters ilmeğimiz olması için. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Arka boşluktan bakın. Arka boşluktan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum arkaya doğru. Şöyle sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. 2 ilmeğimiz oldu. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Arka taraftan girerek şu şekilde bir ilmek çıkarttım arka tarafa. Bir sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek, ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa alıyorum. Arka taraftan girerek bakın şu şekilde ipimi aldım. Şöyle bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek, ters ilmekte yine aynı işlem. Arka boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Arkaya doğru ama bakın. Her zaman şöyle önden alırdık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Bir düz ilmek ördüm. Ters ilmeğe gelince arka boşluktan şu şekilde girdim. Bir ilmek çıkarttım arka tarafa doğru. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Pardon. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Bir ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bakın şu ikili ilmeğimin de ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine bir ters, bir düz örüyoruz. Düzlerimiz bu ikili ilmeklerimiz olacak. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ilmekle sıra sonuna kadar devam edelim. Terslerimizi normal ters örüyoruz burada. Şu ikili ilmeğe gelince ikisini bir alarak düz örüyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz tekrar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi. Bir ters, bir düz olarak örelim. Dördüncü sıra arka yüzünde farklı bir işlemimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmekleri örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın modelimiz şu şekilde. Hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. İkinci kez kuruyoruz modelimizi. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi bir ters, bir düz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde. Şimdi farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Ters ilmeğe geldiğimizde ipi kendimizden tarafa alalım. Arka boşluktan, bakın arka taraftan şöyle giriyorum, arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum arkaya doğru. Ve sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bir düz, ters ilmeği arka boşluktan, ipi kendimden tarafa aldım. Arka boşluktan şişimi geçirdim ve arkaya doğru bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki terse geldiğimde ipi kendimden tarafa aldım. Arka boşluktan şöyle arka taraftan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. İkili ilmeğe gelince bakın şu iki ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Bir ters ilmek, iki ilmeği şu ikili ilmeğin ikisini bir aldım ve düz ördüm. Bir ters ilmek,
2 ilmeğin şu 2 ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm. Bir ters ilmek. İlmeklerimiz tekrar eski sayısına getirdik arkadaşlar. Bir ters ilmek. İkili ilmeğin ikisini bir aldım ve düz ördüm. Ters, düz. Kenarda bir tersim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. 4. sıramız yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Düzü düz örüyoruz, tersi ters olarak. Modelde bir değişiklik yapmıyoruz. Bir ters, bir düz. İlmekleri olduğu gibi örelim. 4. sıra arka yüzünde. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz şu şekilde oluştu. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir de daha önce bir parça yapmıştım. Onu da göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bakın bunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yaptım. Model zaten lastik gibi olduğu için ayrıyeten lastik gerektirmiyor başlamanıza. Dediğim gibi isterseniz örgülerinizi lastik olarak kullanabilirsiniz bu modeli. İsterseniz de şöyle ana model olarak. Bakın şöyle harika bir görüntüsü var. Gayet düzgün ve temiz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir ters bir düz lastik görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz de şöyle çıkıyor. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Atkı bere yapımında özellikle kullanabileceğiniz harika bir model bence. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, erkek örgülerinde özellikle bence çok güzel uyum sağlayacak bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.